Merhaba arkadaşlar. Bugün Onur Yüksek Teknoloji firmasının hisse analizini yapacağız. En baştan şunu söyleyeyim, ben tüm ayrıntılarını vereceğim. Ancak tabii ki işte bu firmayı alın ya da almayın gibi yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Ayrıntıları girdikten sonra buralarda karar vermek tamamen size kalacak. Onur Yüksek Teknoloji firmamız daha yaklaşık 6 ay önce halka arz olan yeni bir firma. Yani daha doğrusu yeni bir firma değil, borsamızda yeni bir firma arkadaşlar. Yaptığı işlere baktığımızda işte denizaltı iletişim sistemi, işte insansız hava araçlarında iletişim sistemi vesaire kuran, hani böyle sektör olarak ilgimizi çeken güzel bir sektörde hizmet veren bir firmamız. Bu şu anda BIST yüzde, ben normalde A'dan Z'ye gidiyorum arkadaşlar. Şu anda bu sıralamanın dışına çıkmamın sebebi yorumlarda bir talep gelmesi. Eğer şimdi istediğiniz bir firma olursa, bir hisseyi analiz et diye bir yoruma yazarsanız tabii ki onu da önceliklendiririm, bir an önce çekerim. İsterseniz çok fazla uzatmadan analizimize hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile geçen yıl 73 kuruşluk satış yaparken bu yıl 35 kuruşluk satışa düşmüş arkadaşlar. Stok yönetimine baktığımızda daha verimli olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 1020 günden 82.7 güne düşmüş. Çok ciddi bir gelişme var. Alacak yönetimine baktığımızda daha hızlı tahsilat yapıldığını görüyoruz. Alacaklar 32 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 16 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 19 gün kısalmış arkadaşlar. Cari oran trendine baktığımızda pozitif, çünkü cari oran geçen yıl 1.6 iken bu yıl %8'e kadar yükselmiş. Cari oran seviyesine baktığımızda güçlü olduğunu görüyoruz, çünkü bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir düzeyde. Likidite oranına baktığımızda asit test oranı 7.16 seviyesinde, stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %17.2'sini oluşturuyor. Geçen yıl bu oran binde 6 idi. Varlıklarda ciddi oranda bir nakit ağırlığında bir artış var arkadaşlar. Günlük ödemeler için likit detaylarına baktığımızda şirket ödemelerinin ek bir nakit girişi olmasa bile 514 gün daha sürdürebilecek durumda. Bu sayfada konuştuklarımızın hepsi pozitif bizim için. Öz kaynak oranına baktığımızda güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü kaynak dağılımının içerisinde öz kaynakların oranı tam %80 arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükler %15, kısa vadeli yükümlülükler %5. Öz kaynak trendinde bir artış var. Ana ortaklığa öz kaynaklar yıllık bazda %65 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda burada bir azalış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.38 iken bu yıl 0.2'ye kadar gerilemiş. Yani varlıklar geçen yıla göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda şirketin kaldıraç oranına göre düşük seviyede borçlu olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda şirketin bir reel anlamda finansal borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda düşük oranda, çünkü öz kaynakların 10 binde 6'sı kadar öz kaynaklara kıyasla düşük düzeyde borç olduğunu görüyoruz. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda da azalış var. Yani finansal maliyetlerde azaltmaya sebep olabilir. Yine az önce söylediğim gibi bu sayfadaki tüm veriler de bizim için olumlu arkadaşlar. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda azalış var. Çünkü geçen sene %18.8 iken bu yıl %5.1 seviyesine düşmüş. Bu da bize daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşturabileceğini gösterir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçların içinde finansal borçların payı %44. Geçen yıl bu oran %70'ti. Finansal gider trendine baktığımızda yine bir azalış var arkadaşlar. Finansal borçlar geçen yıla göre %92 azaldı. Finansal giderler ise yıllık bazda %36 azaldı. Bu azalan finansal giderlerde net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik olduğunu görüyoruz. Çünkü faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 4 katı. Finansal giderler bununla kâr ile karşılansa bile yavaş yavaş noktasına yakın. Bu sayfada söylediğim her şey yine bizim için olumlu arkadaşlar. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında ise yine azalış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı geçen sene %44 iken bu yıl %32'ye düşmüş. Net kâr marjı %15 iken bu yıl %7'ye düşmüş. Her ikisinin birden düşmesi olumsuz. Faaliyet kâr marjında da azaldı dersek burada genel yönetim giderlerinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak kârlılığında azalış var yine. Öz kaynak kârlılığı %3 ve geçen seneye göre azalış var. Geçen sene bu %85'miş. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 3 TL'lik kâr elde etmiş arkadaşlar. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek burada verimlilik kaybı ve borçlulukta düşüş olduğu için olduğunu görüyoruz. Aktif kârlılığa baktığımızda geçen %82.2 iken bu yıl %22.4 seviyesine düşmüş. Bu sayfada konuştuklarımız da tamamı olumsuz. Ciro büyümesine baktığımızda bir azalış var. Satışlar yıllık %34.1 azalmış arkadaşlar. FAVÖK büyümesine baktığımızda yine bir azalış var. FAVÖK'te %57 azalış. Net kârda ise %69'luk bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynaklı ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar burada da FAVÖK ve Ciro'daki azalış negatif. Duran varlıkların büyümesinin uzun vadeli kaynaklı ağırlığı olması da bizim için pozitif arkadaşlar.
İşletme faaliyetlerinin nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması da riskli bir durum oluşturabilir. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kar olduğunu görüyoruz. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem işletme sermayesindeki gerçekleşen değişimler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulabileceği için olumsuz. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Bu da yine borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Dönem sonu nakit miktarı 408 milyon TL civarında. 6 ay önce 1000 TL yatırsaydık şirketimize şu anda 1365 TL'miz olacaktı. Yani 6 aylık enflasyona baktığımızda resmi enflasyon üzerinde bir getiri sağlamış. Bu tabii ki güzel bir durum. BIST 100'ün ortalaması 894 TL'ye düşüyordu. Yani BIST 100'ün üzerinde kalmış. Dolara yatırsaydık 1073 TL'miz olacaktı. Yine doların üzerine getiri getirmiş. Mevduat yatırsaydık yine 1315 TL'miz olacaktı. Mevduatını da üzerine getirmiş. Bitcoin'e koysaydık 1412 TL olacaktı. Bitcoin'in altında kalmış ki ama yakın, çünkü Bitcoin'de bir tarihi zirve yaparken ona yakın olması da bence yine güzel bir durum. Altına koysaydık 1212 TL olacaktı. Güvenli gördüğümüz altından daha fazla bir getiri sağlamış 6 ayda. Onur Yüksek Teknoloji'nin piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 2.45 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalamalarında savunmanın ortalaması 4.85 iken teknolojinin ortalaması 3.7. Her iki sektör ortalamasının da gayet altında. Zaten biz de burada piyasa değeri bölü defter değerinin sektör ortalamalarının altında olmasını istiyoruz. Bu da bize sadece bu rasyoda baktığımızda hisse fiyatının ucuz olduğunu gösteriyor. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda arkadaşlar şirketimizin ortalaması 10.72. Sektör ortalamasına baktığımızda savunmanın 32.55 iken teknolojinin 21.37. Yani burada yine aynı şekilde piyasa değeri bölü defter değerinde olduğu gibi burada da yine sektör ortalamalarının altında olmasını istiyoruz. Sektör ortalamalarının yine gayet altında. Bu da bizim için yine bu rasyo için baktığımızda şirket fiyatının düşük olduğunu gösteriyor. Hisse fiyatının düşük olduğunu gösteriyor. Hissemizin fiyatı 74.3 TL. Hisse başına karı yok. Piyasa değeri baktığımızda 4.7 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 62.8 milyon TL. Net borcu eksi 288.9 milyon TL. Zaten net borcu yok demiştik. Firma değeri 4.4 milyar TL. Temettüsüne baktığımızda şu an için bir temettü açıklamadı. Zaten daha dediğim gibi 6 aylık bir firma borsada. Hani gelecekte ne olur, temettü yatırımı yapılır yapılmaz mı onu şu an için bilmiyoruz. Bedelsiz sermaye potansiyeline baktığımızda %2937 olarak görüyoruz. Şirketimiz daha yeni olduğu için BIST Halka Arz Endeksinde, hala BIST Teknoloji ve BIST Katılım Endeksinde. Ben burada asıl dikkat çekmek istediğim şey katılım endeksinde olması. Çünkü caiz yatırım yapmak, helal yatırım yapmak isteyenler için bu çok önemli. BIST Katılım Endeksinde olduğu için de helal yatırım yapmak isteyen kişiler gönül rahatlığıyla yatırımını yapabilir. Onur Yüksek Teknoloji firmamızın hisse analizi bu şekilde arkadaşlar. En başta söylediğim gibi söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Karar burada size kalmış. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız daha sık karşınıza düşerim. Video attığım an bildirim size düşer. Sık sık birlikte oluruz arkadaşlar. İyi günler.